Yani bu çok abartı olmuş ya. Burak'cığım her şeyi düşünmüşler de anesteziyi düşünmemişler. Çok fakir bir hastane herhalde. Jeneratörü mü yok ne anlamadım ben. Yapay zeka birçok yerde işleri devralacak gibi görünüyor. Makas da kağıt makası. Literat kanalına hoş geldiniz. Bugün sizle hep beraber filmlerdeki ameliyat sahnelerini izleyeceğiz. Ben de merak ediyorum. 1994'te tıp fakültesinden mezun oldum. Bakalım 28 yıl içinde görmediğim şeyleri burada görecek miyim? Hadi şöyle arkamıza yaslanalım ve izlemeye başlayalım. Is he acidotic? There's no way. He was clamped for 10 minutes. Clear. It's Dr. Lin. His potassium's through the roof. Hyperkalemia. No, flood him with calcium chloride. Okay, we're gonna have to flush him, so 20 units of insulin, change his IV to D5. Let's go, now! Now! John, no, turn it back on! Turn it on! Clear! Ben dalmışım gidiyorum. Bayağı izliyorum. Bu tür şeyler oluyor mu? Tabii ki olabiliyor. Hani diyelim ki bir hasta maalesef eks oldu. Hani bir kişi onun geri döneceğine inanıyor ve mücadeleye devam ediyor. Hani bir kısmı da diyor ki tamam artık bırak. Orada tabii bir doktorun vereceği karar çok önemli. Hani geri dönebilir de dönmeyebilir de. Geri dönerse hangi koşulda geri dönecek? Şimdi orada 33 dakikadır mesela bir şeyden bahsediyorsun. Durmuş kalpte resüsitasyondan, yeniden canlandırmadan bahsediyorsun. Yani hasta geri dönebilir ama ne şekilde geri dönüyor? Tamamen yatağa bağımlı, algısı olmayan, konuşamayan, felç olan bir hasta olarak da geri dönebilir. Of pump bypass. 수술 멈춰! 보이지도 않는데 2mm짜리 혈관을 어떻게 문합해? 수천 번도 넘게 해본 수술입니다. 보이지 않다니요. Yani çok fakir bir hastane herhalde. Jeneratörü mü yok ne anlamadım ben. Yani bizim de başımıza geliyor da yani. Bir hastanede böyle elektrik gittiği zaman mesela jeneratör yoksa bir felaket yani, sadece bu masa yok ki. Kim bilir orada kaç tane masa ameliyat ediyor bir anda. Yoğun bakımda bütün hastalar aletlere bağlı, solunum aletlerle yapılıyor. Onlar da bir anda off. Ne yapacaksın? Devam etmesi normal mi burada ameliyata? Yok, bekleriz. Ve hemen gelir zaten yani. En geç 5 saniye içinde jeneratör devreye girecektir yani. Look, I've been attending for 3 years here. What makes you think you know better? In my gut, I know I'm right. We need to make this decision now. Fine, then it's on you. Yes, it is. Nurse, erasure. Yes, doctor. Yani burada karar ama cerrahındır kardeşim, yani cerrah ne derse onun müziği çalar. Siz ne dinliyorsunuz hocam? Ben genellikle söylediğim şarkıları dinlemeyi çok seviyorum. Türkçe pop rock daha fazla ben söylüyorum ve dinlemeyi de seviyorum. Bazen ameliyathanedeki arkadaşlar bana jest yapıyorlar ve benim YouTube'da kayıtlı şeyler var, videolar var, onları açıyorlar. Hani ben söylemeden onu açmaya başlıyorlar. Hoş oluyor tabii. Good. You got a team behind you. What's next? I tell them to start bagging. Pulse check. Okay, but there's still no pulse. Charge to 28 joules. I'm shocking the patient. Great. You just killed me. I did. You forgot to yell clear before shocking. It's one of those minor details. Bu tür tatbikatları ne kadar çok yaparsan tıp fakültesi öğrencisi o kadar alışmış oluyor, o kadar otomatikleşmiş oluyor. Dolayısıyla mesela orada diyor ya hani çekilmen gerekiyordu, onu söylemen gerekiyordu. Doğru tabii, yoksa arkadaşını öldürebilirsin. Şeye benziyor bu. Trafik kazalarında ilk başta yapman gereken şey etrafı güvene almaktır ya. Bizim işimiz de öyledir yani. Hocam tümör örümcek ağı gibi her yeri sarmış. Evet. Ama artık görebildiğimiz bir örümcek ağı. Ayırmaya başla. Ben diğer tarafa geçiyorum. Yani fena değil tabii, yani sonuçta ne olursa olsun ben de birçok filme ve diziye danışmanlık yaptım. Şunu kabul etmek gerekiyor. Yani her şey
tamamen birebir doğru olamıyor yani bu tür işlerde. Çünkü işin bir de drama kısmı var. Seyirciyi yakalaması lazım. Diyelim ki bir ameliyat sırasında başka bir masada benim çok başıma gelmiştir. Mesela diyelim ki ben kendi ameliyatımı yapıyorum. O arada ortopedi ameliyathanesinde tümör çıkartılırken damar kesildi mesela. O anda da müdahale edecek kişi benim. Koştura koştura. Hemen oraya gidiyorsun. Üstünü değişiyorsun. Bazen hani yıkanmaya bile vakit olmuyor. Normalde ameliyatlardan önce biz en az bir 3-5 dakika yıkanıyoruz. Ona hiç vakit yoksa hemen üstünü değiştirip girebilirsin. Evet. Güzel. Bağırsağın rengi değişiyor. Derin fizyolojikle yıkamaya devam edin. Bağırsağın canlanıp canlanmadığını kontrol edin. Bu olabilen bir şey hakikaten. Yani şimdi bak dur. Serum fizyolojik yıkanıyor falan diyor ya. Serum fizyolojik dediğimiz şey steril serum aslında. Bağırsakların renginin değişmesi ne demek? Bağırsağın kanlanması bozuldu orada demek. Bağırsağın kanlanması bozulunca biz onu biraz ısıtırız bağırsakları. Bazen bu mesela sıcak bir serum fizyolojik içine işte bir mesela havlu gibi bir şey koyarsın. Sıcak havluyu özetle öyle söyleyeyim sana. Bağırsakların üzerine yatırırsın ve bağırsakların rengi tekrar değişiyor mu? Yani kanlanması düzeliyor mu düzelmiyor mu? Beklersin bir 2-3 dakika. Eğer düzeliyorsa problem yok dersin. Ama baktın mesela ona rağmen sıcağa rağmen iyileşmedi bağırsaklar. O zaman burada dolaşımda bir problem var diye düşünürsün. Orada yeniden yıkanmadı gibi bir his var. Hiç öyle sanki gördüm ama direkt yani hastane içi enfeksiyonlarda ciddi bir malpraktis bu yani öyle söyleyeyim. Biraz önceki hastanın diyelim ki HIV pozitifti veya hepatit C'si vardı, hepatit B'si vardı. Direkt öteki hastaya taşıdı. Narkozu verince nasıl olsa devrilirsin. Narkoz yok hocam. Ne? Kapat şu yarayı, hemen çıkmam lazım. Delirdin mi oğlum sen? Delirdim hocam. Ya böyle şeyler tabii olmuyor. Yani hani böyle derin bir yerde ameliyat yapıyorlarsa hakikaten önce hasta mutlaka uyutuluyor canım. Kurşunlanma mıydı neydi bilmiyorum. Sadece cilt altı ve hani kaslarda yıpranma varsa tamam. Hani orayı lokal anestezi yaparsın, dikiş atarsın, iş biter ama hani böyle derin bir doku yaralanması varsa ya mutlaka anestezi veriyoruz canım. Hastanın isteğiyle olacak bir şey değil. Yok tabii. Geçen ameliyatta hastanın karnında makas unutmuşuz. Yalnız makas da kağıt makası. Ne arıyor lan bu yüzük burada? O benim yüzüğüm hocam. Günlerdir onu arıyorum. Demek ki orada kalmış. Demek ki sık ameliyat ettikleri biri var. Çok tatlı ya. Bakar mısın? Kol nerede? Hocam o gün ameliyat sırasında istemişlerdi. Araba çıkacakmış. O günden beri de bulamıyorum. Bir anahtar var. Bu olmazsa sakın. Bir bakayım hocam. Yok. Onlar benim evimden anahtarlar doktor bey. Ulan niye unutuyorsun hastanın karnında? Çok tatlı. Bu hastanın içinde gerçekten bir şey unutulup o şekilde dikiliyor mu? Ya çok düşük ihtimaldir. Yani gün içinde düşünsenize binlerce ameliyat yapılıyor. Hani kaç tanesini unutuluyor. Her şeyin o kadar matematiği devam ediyor ki çünkü. Hani sen ameliyata girmeden önce her şey sayılıyor. Çıktığında her şey sayılıyor. Eğer şüphede kalırsan film çekiliyor hastaya. Hani çıkmadan önce ameliyathanede film çekiliyor ve içeride bir şey kaldı mı kalmadı mı diye bakılıyor. Havlularda bile hani o kullandığımız gazlarda bile içinde bizim radyo opak madde var. Yani film çektiğin zaman görünen bir iplik var içinde. Onlarla görünüyor. Dolayısıyla hastada hele böyle alet falan çok zor yani. One more running suture. Respiration is spontaneous. That should hold. Biraz uzun kesti ipliği ama hani. Başarıyla biten bir ameliyat sonrasında böyle bir alkışlama, kutlama oluyor mu? Yani hiç alkış almadım da. Hani abi çok iyi oldu, eline sağlık falan tamam da yani alkış hiç almamıştım. Ya bir pasta alalım falan. Yok. Initiating anesthetics. Bari bir anestezi verselerdi ya. Yani. Burak'cığım her şeyi düşünmüşler de anesteziyi düşünmemişler yani. Niye böyle canlı yapıyor? Hani bu kadar gelecekteyiz ama... Hocam bu kadının biraz kendi isteği. Filmin biraz konusu. Ha öyle mi? Ha tamam peki. Can uyanık olması lazım. No pain no gain. Böyle bir şeye dayanman çok olası değil yalnız onu söyleyeyim size. Neydi o? Hocam uzaylı. Ha, okey tamam. Artık biliyorsun robotla başladı. Uzaktan robotla ameliyat da başladı. Şimdi mesela orada şeyi görmüyorsun. Acaba otomatik mi yapıyor yoksa başka biri mi konsolda vardı o idare ediyor? Yok otomatik hocam.
Recipient port ready for insertion. Bu robotla ameliyat ama gerçekten çok çığır açan bir şey oldu tabii. Çünkü senin hareketlerini çok daha kolay kontrol edebiliyorsun robotlarda. Artı sen büyük hareket yapsan bile robot küçük hareketler yapıyor ve böylece yandaki dokuları zedeleme riskini azaltıyor. Yapay zeka birçok yerde işleri devralacak gibi görünüyor. Bunların başında mesela radyoloji var. Yani görüntüleme sistemleri var. Hani tomografi çekiyorsun, MR çekiyorsun ya. Onları ne yapıyor şimdi doktor? Alıyor önüne. Ekrandan bakıyor. İşte şurada bu var, karaciğerde bu var, dalakta bu var, bilmem ne yazıyor. Mesela yapay zeka bunu tek başına yapacak. Ama tamamen devralır mı? Tamamen devralması zor. Çünkü bizim mesleğin en büyük özelliği şu. Biz çok sosyal bir meslek işletiyoruz. Sen mesela işi çok iyi yapabilirsin ama mesela iletişimde olman gereken birisin. Yani bir hasta hekimden duymak ister bazı şeyleri. Artı diyelim ki ters bir problem oldu mesela. Ve o hasta boşu boşuna ameliyat oldu. Mesela o ameliyat edilen hasta kimi dava edecek? Yapay zekayı mı? O yüzden mutlaka onun altına gene de kontrol edecek bir hekime ihtiyaç olacak. Yani iletişimi sağlayacak, iyi ya da kötü iletişimi sağlayacak bir hekime ihtiyaç olacak. Suat, Kerem nasıl? İyi, değil mi? Üzgünüm. Kerem nerede? Kerem öldü. Yani şey çok zor ya. Hani böyle bir hastanı kaybettiğin zaman masada olabilir veya hani hemen ameliyattan sonra yoğun bakıma alıyorsun, yoğun bakımda kaybediyorsun. Yani orada bir cerrahın yüklenmiş olduğu hisler çok farklı. Öncelikle yani bir can kaybı oluyor. Ona karşı bir şey hissediyorsun. Yani böyle bir üzüntü hissediyorsun. Mesleki başarısızlık duygusu o işin içine giriyor. Acaba hasta yakınlarına nasıl söyleyeceğim endişesi olmaya başlıyor. Söylediğim zaman nasıl bir tepki alacağım, şiddet görecek miyim olmaya başlıyor. Yani oradaki o senin ruh halin gerçekten çok karmaşık. Hani hiçbir doktor zaten bunu yapmayı sevmez. Zor, çok zor bir iş. Bizim mesleğin en zor yönlerinden biridir. Yani benim halen hep söylerim bunu. Bazen mesela Çapa'da tabii çok yoğun çalıştığımız dönemlerde özellikle İstanbul Tıp Fakültesi'nde böyle hani kaybettiğim hastalar bazen hani gecenin köründe aklıma geliyor yani. Pekala Hasan. Neler yapabileceğini görelim bakalım. Peki hocam. Bisturi. Bisturi. Yani bu da bu çok abartı olmuş ya. Daha çok bastır. İnsan derisi serttir. Kurbağa ya da kadavraya benzemez. Yalnız şey güzel yapmışlar bence. Giriş fena. O ne? Kanıyor. Şimdi ne yapacaksın? Düşün. Yani şimdi bir şey söyleyeceğim. Bu ameliyat sırasında hani hasta kanıyor. Sen birine ameliyat yaptırıyorsun. Hasta kanıyor ki bence hani cilt altı kanama o kadar kolay, o kadar fazla olmaz. Endişe etmeye gerek yok ama hani hasta kanıyor. Ne yapacaksın deyip böyle beklemiyorsun yani. Hani oradaki eğitim alan kişi o kadar da rahat olmuyor. Sen oradasın zaten. Sen müdahale edersin ciddi bir kanama olsa yani. Kanıyor. Hani ne yapacaksın şimdi? Bir düşün bakalım falan. Hani hasta orada kanıyor kardeşim yani. Kanamadan ölmeden önce sütürleri aramaya başla. Semra ona klempi ver. Klem. Tansiyonu düşüyor. Hasta boğulmak üzere. Kendini toparla hemen. Acele et, ne bekliyorsun? Tansiyonu çok düştü Suat Bey. Aspire et. Yani hastanın tansiyonu düşmeye başladı. Hasta ölüyor artık yani neredeyse. Yani bu böyle beklenmez tabii ki.
Oluyor. Bu tür şeyler oluyor. Ve biraz önceki gibi hatta benim öyle bir tane resmim de vardır. Yoğun bakımda mesela giderken böyle ufak bir bebek vardı. Instagram'da da paylaşmıştım onu. Şöyle elimi koydum. Ve aynı burada olduğu gibi elimi tuttu. Esasında o tabii yani tutma refleksi. Bebeklerde var olan bir şey doğrusunu istersen. Ama anlam yüklüyoruz yani. Yani hayat öyle bir şey. Öyle olunca güzel oluyor zaten. Ali Bey, şu anda bir kanama olsa nasıl durdururdunuz? Kleplerim. Endoskopa kan dolarsa? Vakumlar kleplerim. Ne yapar? Vakum yeterli gelmezse. He vakumla aslında. Muhsin ne oluyor? Bir şey yok. Bir şey yok baba. Muhsin ne oluyor? Bir şey yok baba. Beyefendi ameliyattan sonra devam edemiyor mu bu sınav? Tamam. Muhsin ne oluyor Muhsin? Bayılsın hemen bayılsın. Muhsin ne oluyor? Kanama. Eskiden doçentlik sınavları şöyle olurdu veya uzmanlık sınavları da öyleydi. Önce sözlüğe girerdin. Ondan sonra o günün ameliyat listesinden bir ameliyatı jüri seçerdi. Sen o ameliyata girerdin, ameliyata başlardın ve sonra da jüri ameliyathaneye girerdi ve aynı böyle sorular sorardı. Ve hakikaten kolay bir iş değildir o. Yani bir yandan sen sözlüdesin de hayatının sınavına giriyorsun. Bir yandan cevaplamaya çalışıyorsun. Bu sık olan bir şeydi. Hani işte şimdi ne yapıyorsun? Hastaya şöyle olursa ne yaparsın? Oğlum tamam hadi işine devam et. Sen bir yandan konuş bir yandan devam et derdi hep jüri. Stresli bir iştir gerçekten. Ama hani artık kalmadı. Ameliyat falan yapamazsınız. Bırak peşim bana. Hadi tutun şunu. Yeter. Tutun. Lan amma korkaksınız be. Tutsanıza kızı zaten her yere alçı. Batikon. Dedim bırak. İstemiyorum bırakın dedim size be. Bırakın. Hocam anestezi yapmayacak mısınız? Bak şimdi sana bir hokus pokus numarası çekeceğim hocam. Tamam dikkatli izle. Hocam ne yapıyorsunuz? Yemezler. Ya Çekirge Allah bir zıplar, iki zıplar. Tamam. Hepsi üç kağıt. İnanmayın üç kağıtçı mı kız? Bana çok uçuk bir sahne gibi geldi. Ağrı hissetmeme olayı olabilir gerçekten. Ben mesela diyabetli hastalarla uğraşıyorum, şeker hastalarıyla uğraşıyorum. Bazen şeker hastalarının ayaklarında yara çıkıyor. Parmak gangren olabiliyor mesela. Biz bu hastalarda gerçekten hiç anestezi vermeden parmağı kesebiliyoruz. Ama hani bütün vücutta böyle bir şey var mı ben bilmiyorum. Yani ona bir yorum yapmayayım açıkçası. Ama ne olursa olsun zaten böyle bir şeyi kimse de yapmaz yani. Neydi bu şimdi? Özür dilerim kaydı. Yani ellerim... Neyse. Eldiveni mi yırtıldı? Bizim sık başımıza gelen bir şey. Eldivenimi deldim. Ne? Ameliyat sırasında kalbi tutarken tırnağım eldiveni deldi. Kalbi çizmiş olabilir. Bu oluyor mu hocam eldiven delinmesi? Eldiven delinmesi sık olur. Ne bileyim kanama olur mesela. Sen de oraya müdahale etmek istersen. O da mesela dikiş atacaktır. Senin eline dikiş batabilir. Eldivenin yırtılabilir. Orada tabii yaptığın şey ilk başta soruyorsun hastada bir şey var mı? Yani hastanın taşıdığı bir virüs var mı? Bir enfeksiyon var mı? Onu öğrenmeye çalışıyorsun. Ondan sonra eldivenini çıkarıyorsun. Gerekiyorsa ellerini yeniden yıkıyorsun, dışarıya çıkıyorsun, yeniden giyiniyorsun veya dezenfektan sürüyorsun. Olabilecek şeyler bunlar tabii. Şimdi ben bu tür böyle özellikle ameliyatla ilgili sahneleri izlediğim zaman filmlerde ve dizilerde en sık steriliteyle ilgili hatalar olduğunu görüyorum. Yani yoğun bakımlarda yatan hastalarda veya ameliyat hastalarında işte mesela ağza mesela tüp koyarız. Onun yanlış konması. Serumu da hep ters bağlıyorlar genellikle. Şimdi serumu takarken biz şöyle yukarıya doğru iğnenin ucunu bakacak şekilde yerleştiririz. Mesela şöyle koyuyorlar genellikle. Kol elde de falan böyle koyuyorlar. En sık yapılan hatalar onlar. Mantık hataları da biraz oluyor ama eskisi kadar değil. Çünkü artık hep danışman doktorlar olmaya başladı dizilerde. Yani daha profesyonel gidiyor işler açıkçası. O yüzden bayağı iyi gidiyor. Umarım bu videodan hepiniz zevk almışsınızdır. Biz çekerken bayağı eğlendik doğrusu. Bir gıdım size geçirebildiysek ne mutlu bize. Literat kanalına abone olmayı unutmayın lütfen ve elbette videoya nasıl davranacağınızı iyi biliyorsunuz. Paylaşmanız gerekiyor, beğen tuşuna basmanız gerekiyor ve elbette benim kanalımda ziyaret ederseniz mutlu olurum. Yeni bir videoda, yine bir videoda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın. Geçmiş olsun. Ağzınıza sağlık. Bak burada alkışlıyoruz mesela.